Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone'un paketini yapacağız. iPhone çantası, omza takılabilen uzun versiyonunu yapacağız biz. Malzemelerim gördüğünüz gibi Alize Cotton Gold. Şu şekilde renk koduna bakıyorum. 690 lot numarası da bu şekilde. Alize Cotton Gold'u 76 TL'ye aldım. Toplamda diyeyim hadi size yani 80 TL'ye istediğiniz çantaya sahip olabileceksiniz. Tığ numaram da 3,5. Tulip'in tığını kullanıyorum. Kesinlikle yeni örgüye başlayacaksanız ucuz tığ alayım da ama nasıl olsa belki sürdürmem diye düşünmeyin. Kesinlikle Tulip'i alın, evinizde bir dursun arkadaşlar. Tulip gerçekten çok kaliteli ve örmenizi çok etkileyecek bir tığ. Kötü tığ alırsanız ilk defa yürüyorum aman fazla para vermeyeyim derseniz ki 100 lira 120 lira civarı bu tığlar. Öyle derseniz sonuç kötü olur. Yani nasıl diyeyim size, örgünüz güzel olmaz, zor örersiniz, ay ben yapamıyorum dersiniz. Hiç bunlara girmeyin. Şimdi arkadaşlar ipimi şu şekilde parmağıma doladım. 140 tane zincir çekeceğiz toplamda. Haydi başlayalım. İlk zincirimi çekiyorum. Bakın şu şekilde iki ipimi de şuradan tuttum. Şuraya bir halka oluşturdum. Bir tane aldım. Bir tane daha aldıktan sonra burayı bıraktım, çektim. Şu anda bir zincirimi elde ettim. 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, 140 tane şöyle uzunca bir zincirimizi çektik. Ve gevşek çekmelisiniz. Eğer gevşek öremiyorsanız tığ numaranızı 4 olarak kullanmanız gerekiyor. 4 numara kullanın. Ama gevşek örebiliyorsanız 3,5 da yeter. Şimdi sık iğnemizin şu şekilde zincirimizi çektik. Zincirimizin üzerine sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Şuraya ikinciye batacağız. Şu kafasında bir var ya, oraya değil. Bakın şurada bir tek boşluk görüyorsunuz ya. Oraya batıyorum. Buradan üzerine almadan sık iğne yapıyoruz. Üzerine almamak ne demek? Tığın üzerine şöyle almamak demek. Bu şekilde tekrar bir tane daha göstereyim size yakından. Bakın bir yandakine bu şekilde sık iğneler batıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bir yandaki boşluğa geliyorum. Üzerine bir tane aldım. 2 tane halkadan çıktım. Bu sık iğne demek arkadaşlar. Üzerine almadan tığımın bir yandakine battım. Üzerine alıp çıktım. İkisini bir geçirdim. Bu sık iğne demek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, sonuncuya yaklaştık. Bakın buraya geldim. Buraya da bir tane zincir sık iğne yapıyorum. Ve döneceğiz artık. Şu şekilde 40 zincir çektik. Üzerine sık iğne battık. Her zincirimizin üzerine sık iğne battık. Ve şimdi dönüyoruz. Dönerken de arkadaşlar şuradan bir tane zincir çekelim dönerken. Bir tane zincir çektim. Hep arka ilmeklerden öreceğiz. Bu tekniğe BLO deniliyor. Bilo. Fakat şöyle size Türkçesi back demek. Arka loblardan örün demek istiyor. Size nasıl göstereceğim? Yakından göstereyim. Bakın. Zincirlerimiz 2 tane çizgiden oluşuyor ya. Biz şu arkalarına batarak öreceğiz. Normalde nasıl örüyoruz? Direkt buraya batırıyoruz. Bakın. Şu 2 tanesini de aynı anda alıyoruz. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Yani şöyle. Bakın. Şurada 2 tanesi var ya. Bunu aynı anda alıyoruz. Böyle yapmayacağız. İkisinin ortasına batarak ilerleyeceğiz. Ben bir tane yapayım. Bakın. Ben bir tane yaptım. Tekrar. Zincirimizin arka loblarından alıyoruz. Sık iğnemizin diyeyim ya da. Bol bol örüyoruz. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın. Şuradan değil de buradan ortalarına batıp arkadaki ilmeğini aldım. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edelim. Sanırım anlaşılır olmuştur. Bakın arka ilmeği alıyorum.
Arkasından öre öre devam edelim. Evet, şimdi sona geldik arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Bir tane daha arka ilmekten aldıktan sonra sonuncu ilmeğimizi ikisini bir alıyoruz. Yani normal sık iğne batıyoruz. Arka ilmeğini değil de ikisini bir aldım ve döndüm tekrar başa. Şuradan bir zincir çekelim hemen dönerken, kolay olsun batmamız. Tekrar yine arka lobdan çalışıyoruz arkadaşlar. Arka lobumuza batarak ilerliyoruz. Sık iğne yapıyoruz sıranın sonuna kadar. Dönmeleri de anladınız. Dönmelerde sonuncuya geldiğimizde ikisine bir batıyoruz ama normalde arka sıradan örerek devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha öreyim size. Yine bakın, zincirimiz ve arkasından alıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde şu an 3. sıramızı yapıyoruz. 6 sıra olana kadar bir yapalım, ölçelim santimini. Evet arkadaşlar, şimdi toplamda 14 sıra yaptık. Bakın şöyle sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra yaptık. Buranın ölçüsü de 6 ya da 6,5 santim falan olması lazım arkadaşlar. Şimdi telefonu koyacağımız kısmı belirlemek için bir ilmek belirleyici buldum. Siz bunun yerine renkli bir ip de kullanabilirsiniz. Buraya takabilirsiniz tığ yardımıyla. Şimdi buradan itibaren 32 sık iğne saydım arkadaşlar. Burası 32 sık iğne. Şöyle sayacaksınız delikleri. 1, 2, 3, 4, 5 diye 32. sık iğneyi belirleyeceksiniz. Buradan buraya kadar telefonu koyma yerimiz olacak. Buradan şuraya kadar ise bakın şurada 6 tane sık iğnelik yer bırakın. Geri kalan bu 2 tane boşluğumuz 100 sık iğne olacak. Dolayısıyla 100 tane de zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz oraya kadar gelelim. Şu ilmek belirleyicimizin olan yere kadar 32 sık iğne örelim biz. Yine her zamanki gibi arkadan alarak örmeye devam ediyoruz bu arada. Arka ilmeklerden devam edeceğiz. 2 sayın 32 olana kadar 3 4 32 olunca bırakacağız. Evet. 32.'ye geldim. Onu da ördüm. Bakın telefon koyma yerimizin ölçüsünü aldık. Dilerseniz ben 32 ölçtüm. Siz kendi telefonunuzu koyarsınız. Daha uzunsa atıyorum 38-40'a çıkarsınız vesaire gibi. Ama bu esnek bir ip olduğu için sığacaktır. Koyduğunuzda esneyecektir telefon. Şimdi arkadaşlar 100 tane zincir çekeceğiz. Yani şu aradaki boşluğumuzu 100 saydık ya, bunun karşılığını yapıyoruz. 100 tane zincir çekeceğiz. Oldu ki sizin aradaki boşluğunuz 95'tir, 96'dır. Hiç sıkıntı yapmayın. Atıyorum 96 zincir çekersiniz. Bu aradaki boşluğunuzu sayın. Kendinize göre düzenleyin lütfen. Ama olması gereken sayı 100'dür. Ama olmadıysa da üzülmeyin. Yeni başlıyorsanız arada hatalar, kaçan sayılar, zincirler olabilir. Hiç dert etmeyin, sökmeye uğraşmayın. Hatalar telafi edilir. Örgü her hatayı kapatır. Siz atıyorum dediğim gibi buradan bu boşluğunuzu kaç ölçtünüz? Şurada 6 sık iğne bırakacak şekilde olsun. Şurası 6 sık iğne. Aradaki boşluk 90 olur. Tabi 80 olmasın da ben ufak hataları kastediyorum. 80 olursa gerdirir. Ama ufak hatalarda sıkıntı olmaz arkadaşlar. Haydi başlayalım. 100 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Evet, 100 adet zincirimizi çektik. Şimdi geliyoruz, bu ilmek belirleyicimizi artık çıkarabiliriz. Buraya şöyle göstereyim. Şöyle arka ilmeğinden alarak yine devam edeceğiz. Bunu bir yüzüncümüzü sabitleyelim. Sonra sayalım. 2, 4, 6. Evet. 1, 2, 3 ve altıncıyı yine sonlarda biliyorsunuz arka ilmekten almıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir aldım. Bir zincirimi çektim ve döndüm.
Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Zincirimizin üzerinden devam edeceğiz. Yine arka loblardan. Bakın. Alabilirsem şöyle göstereceğim. Bu şekilde yine arka ilmeklerden sık iğne yaparak ilerliyoruz. Örme stili hep aynı arkadaşlar. Şunu da yapalım. Şimdi zincirimizin üzerine geçiyoruz. Zincirimizin de ortasından batıyoruz. Ortasından bata 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 sonuna kadar gelelim. Şimdi evet arkadaşlar bakın zincirimizin üzerine de gittik. Şu şekilde sıranın sonuna geldik. Bir zincir çektik. Tekrar ters döndük. Yine aynı stil, aynı şekil arka loblardan alarak örmeye devam ediyoruz. Dönerken almak zor oluyor. Bu şekilde arkadan ilmek ala 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 yine burayla eşit bir şekilde bir parça daha üzerine örüyoruz. Yani 14 sıra, burası da 14 sıra olacak. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdik. Şöyle göstereyim size. Burası telefonun gireceği kısımdı. Burası da uç kısım. Şuradan hemen son buraya geldiniz ya. Bir tane alalım. İpimizi şöyle bırakalım. Uzunca bir ip keselim dikmek için. Diktikten sonra bunu böyle çekiyoruz. Burası sabitlendi. Şimdi ilk uç kısmını dikelim. İğnemizi alalım. Ben genelde yorgan iğnesi kullanıyorum. Yani çuvaldızla dikiyorum. Bu ikisini ortada buluşturacağız arkadaşlar. Şurayı da yapalım. Yani şöyle ayarlayabilirsiniz. Birleştireceğiz. Ortada buluşturup dikeceğiz. Dikme işleminde çok detaya girmeyeceğim. Normal dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yani günlük hayatta nasıl dikiyorsunuz? Eşyalar nasıl diyeyim? Bakın mesela şurayı şöyle birleştirelim. Karşılıklı dikiyorum. Şu kısma gelene kadar. Bu şekilde diktim. Bakın ters çevireceğiz daha sonra bunu. İçeriden böyle görünecek. Ve kestim. Şimdi diğer ucu. Diğer ucu bu şekilde katlayalım. İkisini orta noktada birleştirip şöyle eşit olsun. Dikmeye başlayacağız. Şimdi son kısmı dikiyorum. Telefonu koyacağımız kısmı. Rastgele karşılıklı dikiyorum gördüğünüz gibi. Ben çok çanta yapımından anlamam arkadaşlar açıkçası. Ben amigurumi'ciyim. Bebek örerim. Ama çok talep geliyor. Şu çantayı yapar mısın vesaire diye. Ben de bildiğim kadarıyla size göstermeye çalışıyorum. Hani diyeceksiniz aynı şeyler değil mi? O da örgü, bu da örgü. Değil. Değil arkadaşlar. Görünüşte evet sık iğne bilmem ne. Ama çantayı hayal etmekle bebeği hayal etmek aynı şeyler değil. Aynı özeni bunda gösteremeyebiliyorsunuz. Ya da çantacılar bebeği güzel öremez bence. Evet bitirdik. Şimdi tersini çevirelim. Şuranın da tersini çevirelim. Fazla iplerimizi keselim.
İşte bu kadar. Çantamız bitti arkadaşlar. Böyle küçük gibi görünüyor ama esnektir bu. Şimdi ben telefonumu getireyim göstereyim. Bizim iPhone'umuz yok. Ben Samsung koydum. Oğlumun Samsung telefonunu. Dilerseniz buraya kadar da örebilirsiniz arkadaşlar boyutunu. Ama ben yani alması kolay olsun diye yani şu şekilde çıkması daha kolay, daha basit olur. O yüzden bu şekilde ördüm. Şöyle göstereyim. Evet, bu Samsung'a göre oldu. iPhone telefonlar daha kısa olabilir. Samsung'lar daha büyük modeli tabii. Güzel günlerde kullanın. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi ölçüleri ben göz kararı kullandım. Siz daha fazla örebilirsiniz. Ya da 4 numara bakın 3,5'la ördüm. Daha büyük olsun isterseniz 4 milim tığ kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.